Paris'in üstünde bir kuş süzülüyor. Şehir daha uyanmadan bile nefes alıyor. Bu görüntü bana hep şunu hatırlatıyor. Paris'i görmek değil, hissetmek için buradayız. Paris'te hayat çoğu zaman hızlı akar. İnsanlar geçer, durmaz. Şehir hareket eder. Ama Paris her yerde aynı değildir. Bazı sokaklar vardır, bu hızdan bilinçli olarak uzak durur. İnsanlara yavaşla der. Avenue Montaigne de onlardan biri. Burada kimse koşmaz. Bakılır, yürünür, hissedilir. Çünkü burada lüks sesle değil, tavırla konuşur. 1946 yılında Christian Dior ilk moda evini özellikle bu sokakta açar. O dönem burası gösterişin değil, mesafenin olduğu bir yerdir. Dior'un aradığı şey de tam budur. Kalabalıkların içinde kaybolmayan, sessiz ama çok güçlü bir duruş. Bugün vitrinlerde Dior, Louis Vuitton ve daha niceleri var. Ama Avenue Montaigne'in asıl havası etiketten değil, Paris'in zarafet anlayışından gelir. Az, net, kendinden emin. Pont Alexander Tree, Paris'in en gösterişli köprülerinden biri. Ama bu gösteriş bir tesadüf değil, bir dönemin mesajı. Köprü 1900 Dünya Fuarı için inşa ediliyor. Fransa dünyaya kendini anlatmak istiyor. Ama gücü savaşla değil, sanatla, bilimle ve ilerlemeyle göstermek istiyor. Bu yüzden köprü alçak yapılmış. Manzarayı kapatmasın diye. Paris burada bile gösterirken saklamayı biliyor. Üzerindeki altın heykeller tek bir kişiyi değil, fikirleri temsil eder. İnsan emeği, üretim, ilerleme, zenginlik, denizcilik. Bunlar Paris'in ben buyum dediği şeyler. Belki de bu yüzden Pont Alexander Tree filmlerde ve moda çekimlerinde sıkça karşımıza çıkar. Paris'in kartpostal gibi görünen yüzü burada toplanır. Hatta James Bond'un bile arka planda yer aldığı sahnelerden biri olarak anılır. Parisyen sinema biraz da budur. Bağırmadan tanınmak. Les Invalides, Paris'in en ağır duraklarından biri. Burası bir müze gibi görünse de aslında bir hatırlatma. Savaşın, kaybın ve geride kalanların. Bu yapının merkezinde Napolyon Bonaparte'ın mezarı bulunuyor. Kubbenin altında her şey görkemli. Ama o görkemin içinde insanın içi biraz da sessizleşiyor. Çünkü burada güç anlatılmıyor sadece. Gücün bedeli anlatılıyor. Ve insan şunu düşünüyor. Tarihte adı büyük olanlar bile sonunda bir taşın altına sığınıyor. Louvre bugün dünyanın en büyük müzelerinden biri. Ama burası her zaman bir müze değildi. Yüzyıllar boyunca burası bir saraydı. İktidarın yaşadığı yer. Sonra zaman değişti. Saray müzeye dönüştü. Güç yerini sanata bıraktı. Heykellerin arasında yürürken insan zamanın katman katman biriktiğini hissediyor. Mermerin soğuğunda bile insanın sesi var. Louvre'da anlatılan şey sadece sanat değil, insanlık. Şu anda Louvre'da Napolyon'un bir dönem kullandığı odalardayız. Burası bir ev gibi görünse de yaşamak için değil, etki yaratmak için tasarlanmış. Kırmızı duvarlar, altın detaylar, ağır avizeler. Her şey şunu söylemek için. Ben buradayım ve ben güçlüyüm. Napolyon'un dönemi sadelik dönemi değil. Daha çok düzenli ihtişam dönemi. Göz yoracak kadar değil ama geri çekilmeyecek kadar güçlü. Bu odalara bakınca bir insanın değil, bir çağın psikolojisini görüyorsun. Şimdi Mona Lisa'nın bulunduğu salona giriyoruz. İlk şaşkınlık şu. Ne kadar küçük oldu. Bu kadar ünlü bir tablo için fazla sessiz, fazla sakin. Ama belki de onu güzel yapan şey bu. Bağırmıyor. Sadece bakmanı istiyor. Mona Lisa kalabalığın içinde bile sanki tek başına duruyor. Mona Lisa'nın tam karşısında çok büyük bir tablo yer alıyor. Bir düğün ya da şölen sahnesi gibi görünse de çok daha fazlasını anlatıyor. Ve evet, sol tarafta Kanuni Sultan Süleyman'ı çağrıştıran bir figür görmek mümkün.
Burada çok önemli bir nokta var. Bu her zaman kesin bir portre olmak zorunda değil. Bazen ressamlar tarihi kişilikleri birebir kopyalamaz. Onları bir güç sembolü olarak kullanır. O dönemde Osmanlı, Avrupa'nın gözünde sadece bir ülke değil, bir dünya gücüydü. Ressamın mesajı da şu olabilir: dünya tek bir merkezin etrafında dönmüyor. Yani bu figür sadece bir kişi değil, bir dönemin dengesi. Paris geceleri farklı. Soğuk var ama şehir canlı. Işıklar, kalabalık, sesler. Kış olsa bile Paris kararmıyor. Aydınlık bir telaşı var. Gece burada kapanış değil, bir devam, bir ritim değişimi. Galeri Lafayette, 1894 yılında Paris'te açılıyor. Kurucuları o dönemin Paris'inde modayı sadece seçkinlere değil, daha geniş bir kesime ulaştırmak isteyen bir aile. Yani burası baştan beri yalnızca lüks satmak için değil, modayı paylaşmak için kuruluyor. Galeri Lafayette bugün de Moulin ailesinin kontrolünde olan bir grup tarafından yönetiliyor. Bu Paris'te nadir kalan bir şey. Büyük bir mirasın hala aile hikayesi taşıması. İçeri girdiğinde ilk dikkat çeken şey o meşhur cam kubbe. Sanki bir alışveriş merkezinin değil, bir tiyatronun içindesin. Ve yukarıda herkese açık bir seyir terası var. Burası bence Galeri Lafayette'in en güzel sürprizi. Çünkü terastan bakınca alışveriş tamamen geri planda kalıyor. Paris tek bir bakışta önünde açılıyor. Bu yüzden Galeri Lafayette sadece turistlerin değil, Paris'i sevenlerin de uğradığı bir yer. Şanzelize'nin sonunda zafer tacı yükseliyor. Bir zafer anıtı gibi görünse de altında bilinmeyen askerin mezarı var. Yani bu yapı sadece kutlama değil, aynı zamanda hatırlama. Paris'in ortasında sessiz bir mesaj. Her zaferin bir bedeli vardır. Eyfel Kulesi bugün Paris'in simgesi ama başından beri sevilmedi. Hatta ilk yapıldığında çirkin bulunduğu için sökülmesi bile konuşuldu. Onu kurtaran şey romantizm değil, teknoloji oldu. Ve işin en ilginç kısmı Gustave Eiffel, kulenin en üst katlarına yakın kendine küçük bir daire yaptırdı. Burası lüks bir ev gibi değil, daha çok özel bir çalışma ve misafir odası gibiydi. Bilim insanlarını ve önemli misafirleri burada ağırladığı söylenir. Thomas Edison'un bile kuleye çıktığı anlatılır. Kule zamanla sadece bir manzara değil, radyo, haberleşme ve bilimsel deneyler için de kullanılan önemli bir yapı haline geldi. Yani Eyfel Kulesi sadece romantik bir fon değil, Paris'in modernleşme hikayesinin tam kalbi. Montmartre, Paris'in ruhunu en yakından hissettiren mahallelerinden biri. Yıllar boyunca ressamların, yazarların, müzisyenlerin yaşadığı bir yer olmuş. Sanat burada bir vitrin değil, gündelik hayatın parçası. Sokaklarda yürürken ressamların portre çizdiğini, kağıda hızlı hızlı eskiz attığını, küçük atölyelerin kapılarının açık olduğunu görüyorsun. Küçük dükkanlar, eski tabelalar, yan yana dizilmiş kafeler ve restoranlar. Montmartre'de yemek sadece karın doyurmak değildir. Bir masada oturmak, etrafa bakmak, hayatı izlemek demektir. Fransız mutfağı burada gösteriş yapmaz. Sade, samimi, yerel. Montmartre, Paris'in acele etmeyen, bakmayı bilen yüzüdür.
Sacré-Cœur sıradan bir kilise değildir. Bir tür dönüp kendine bakma yeridir. Zor bir dönemden sonra savaşların ve iç çatışmaların ardından toplumsal bir kırılmanın içinde doğmuştur. Bu yapı zaferi kutlamak için değil, yaşanan acıları hatırlamak ve yeniden başlamak için yapılmıştır. Buradaki pişmanlık, suçluluk anlamına gelmez. Durmak, düşünmek ve yönünü yeniden belirlemek demektir. Bu yüzden Sacré-Cœur, Montmartre'nin en tepesinde durur. Aşağıda şehir akarken burada insanlar sessizleşir, oturur. Paris'e bakar, düşünür. Sanki Paris burada kendi kendine daha yavaş konuşur. Bu tekne turu bizim için gerçekten özel bir deneyimdi. Müzik vardı, güzel bir akşam yemeği vardı. Ve Paris'in gece ışıkları vardı. Yaklaşık 2,5 saat sürdü ama nasıl geçtiğini anlamadık. Seynin üzerinde ilerlerken binalar bir film sahnesi gibi yanından geçiyor. Köprüler, ışıklar, kalabalık. Bu tur Paris'i görmekten çok Paris'in içinde olmak gibi. Ve biz iyi ki yapmışız dedik. Çünkü bazı anlar fotoğrafta değil, insanın içinde kalıyor. Bugün Paris'ten bir şey aldıysak, o da şu: bazı şehirler gezilmez, yaşanır.